Kahveler alınsın. Bugünkü konumuz kahve. Kahve, tarihi çok eskilere dayanan ve farklı kültürlerde, farklı şekillerde karşımıza çıkan bir içecek. Dünyanın neredeyse her yerinde kahve tüketiliyor olsa da, kahvenin demleme biçiminden sunuşuna, günün hangi saatinde tüketildiğinden anlamına kadar hemen her şeyi kültürden kültüre göre çok değişiyor. Bugün sizlere ortamlarda kahve konuşulduğunda kullanabileceğiniz ve sizi acayip havalı gösterecek bilgiler vereceğim. Anlatacaklarımı dikkatlice dinleyin. Bir kahve dükkanına girdiğinizde paketlerin üzerinde Kenya, Java, Guatemala, Brezilya, Etiyopya yazdığını görürsünüz. Bunlar kahvenin yetiştiği ülkeyi ifade eder. Kahvenin nerede yetiştiği onun cinsine ve tadına etki ediyor. Kahvenin yüksek rakımda veya düşük rakımda yetişmesi, ülkenin iklimi, kahvenin yetiştiği bölgenin aldığı rüzgar, çevrede yetişen diğer bitkiler ve benzeri her şey kahvenin tadına etki eder. Bu yüzden her kahve içtiğinizde farklı bir ülkenin çekirdeğini deneyin ki hepsinin tadı hakkında bir tecrübeniz olsun. Kahve aslında bir meyvenin çekirdeği. Ağaçtan meyveler toplandıktan sonra ya güneşte bekletilerek ya da suda bekletilerek çekirdekler meyveden ayrıştırılır. Daha sonra ayrıştırılan çekirdekler güneşte kurumaya bırakılır. Kahve çekirdeklerinin normal rengi yeşildir. Bunların içime hazır hale gelmesi için kavrulmaları gerekir. İşte kahve paketlerinde yazan az kavrulmuş, orta kavrulmuş, çok kavrulmuş terimleri bunu ifade eder. Kahve çekirdekleri Arabica ve Robusta olarak ikiye ayrılır. Arabica çekirdeklerin kafein oranı %1 ile 2 arasında değişirken, Robusta çekirdeklerin kafein oranı 3 ile 4 arasındadır. Bu yüzden Arabica çekirdekleri hem daha lezzetli hem de içimi daha yumuşaktır. Bir paketin üzerinde %100 Arabica yazıyorsa güvenle alabilirsiniz. Üçüncü nesil kahve, kahveyi filtreleyerek demlemeyi ifade eder. Yani moka potlar, Chemex'ler, French press'ler, V60'ler bunların hepsi 3. nesil kahve demleme aparatlarıdır. Bu türde kahvelerde kahvenin çekirdeğinin kalitesi, menşei, ne kadar kavrulduğu gibi hususlar çok önemli. Çünkü bunların hepsi kahvenin tadına direkt olarak etki ediyor. Bu yüzden mesela bir kafeye gidip espresso istediğinizde hangi çekirdeği tercih ettiğinizi söylemezsiniz. Ama V60 istediğinizde çekirdek tercihinizi mutlaka belirtirsiniz. Kenya veya Guatemala gibi. Yeni bir çekirdek ya da yeni türde bir kahve denediğinizde ortamlarda havalı görünmek için ilk önce kahve tadımı yapmanız gerekiyor. Şöyle ki, diyelim ki kahveniz geldi. Dumanı üstünde çok lezzetli bir kahve. İlk önce kahveyi kokluyoruz. Çok güzel kokuyor. Sonra küçük bir yudum alıp ağzımızda bekleterek tadına bakıyoruz. Bundan sonra kahve ile ilgili küçük bir yorum yapabilirsiniz. Mesela meyvemsi bir tadı var gibi. Sonra kahvenizi içmeye devam edebilirsiniz. Birinci dalga veya birinci nesil kahveler 1900'lü yılların başlarında yaygınlaşan Nescafe gibi suya attığınızda çözülen kahveleri kapsar. Bunlar kahve değildir. Çünkü gerçek kahveyi suya attığınızda suda çözülmez. Bunlar kahve aroması içeren çeşitli karışımlardır. Bu yüzden gerçek bir kahve sever asla Nescafe içmez. İkinci nesil veya ikinci dalga kahveler 1960'larda yaygınlaşan espresso bazlı kahveleri ifade eder. Bunların hepsinin temeli espressodur.
Yani bu Caffè Nero'larda ve Starbucks'larda içtiğimiz kahvelerin hepsi ikinci dalga kahvelerdir. Espressoya su katarsınız americano olur. Süt katarsınız latte olur. Süt artı süt köpüğü katarsınız cappuccino olur. Üçüncü nesil veya üçüncü dalga kahvecilikte kahveyi filtreleyerek demleriz. Bunun için geliştirilmiş bir sürü araç var. Bunlardan en yaygın olanları V60, Chemex, Dripper, French Press, American Press ve Kalita. Bunların bazılarında kahve demleyebilmek için kağıt filtre kullanmak zorunludur. Bazıları ocakta pişer, bazıları direkt olarak sıcak suyla demlenir. Kahve ile ilgili merak ettiğiniz konularda videolar gelmeye devam edecek. Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.